Herkese merhaba. BJ Design Örgü kanalıma hoş geldiniz. İsmim Burcu. Bugün kağıt iple hazırladığım bu çantanın anlatımını yapacağım. Birlikte bu çantayı çalışacağız. Şöyle birazcık detaylıca göstereyim modeli. Böyle biraz kabartmaları olan güzel bir model çalıştık. Trabzanlar var, modelimiz var. Uç kısımlarını birazcık bu şekilde çiçek desen verdik. Saplarımız da bu şekilde. Şu anda astar henüz yapmadım içerisine. O kaldı. Ondan sonra tamamlayacağım. Dilerseniz başlayalım. Böyle bir parça yapacağız. Bunun için kağıt ip kullandım ve şurada araya bir başka ip daha kattım. Yani kağıt ipi çift kat olarak kullandım. Şimdi onu ben ipin şeklini göstereyim size. Aynısı olmasına gerek yok. Bu benim elimde olan bir ipti. Bunu da değerlendireyim istedim. Rengi de uyuyor diye bunu kullandım ama farklı bir şekilde farklı iplerden de kullanabilirsiniz. Böyle süslü değişik iplerden veya burayı boş da yani aynı kağıt iple de yapabilirsiniz. Buraya bir şey koymanıza da bile gerek yok. Zaten ben burayı anlatırken kamerada düzgün çıkmayacağı için, anlaşılmayacağı için ben bu kısmı anlatırken düz kağıt iple anlatacağım. Ama siz kullanırken şu şekilde yapacaksınız. Eğer böyle bir ip kullanacaksanız. Bu iki ipi beraber tutarak şu kısmı yapacaksınız. Ama ben şimdi bunu bırakıyorum ve size anlatabilmek için sadece kağıt iple çalışıyorum. Kullanacağım tığ da 3,5 milimetre tığ. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. İpi katladık. Ortasına girip 3 tane zincir çekiyorum. Bununla beraber toplam 8 tane trabzan olacak sihirli halkanın içerisinde. Tekrar ip alıp sihirli halkanın ortasına girdim. 2 ip alıp trabzan yapıyorum. 3 2 4 6 8 tane trabzan olduktan sonra sihirli halkayı kapattık. Yuvarlak olmayacak zaten. Şu şekilde yarım ay şeklinde kapattım. 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. Ve her birinin içerisine örneği ters çevirip her birinin içerisine 2 tane yaparak toplam 16 tane trabzan elde edeceğim. Aynı noktaya giriyorum. 2 ip aldım. Bir sonraki boşluğa yine 2 tane. Her birine 2 tane yaparak 16 tane trabzan elde edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 oldu. Şu ilk yaptığımız zincirin de içerisine 3. zincirin içine giriyorum. Buraya da yine 2 tane trabzan yapıyorum. İkinci sıra bitti. Yine 3 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Bir tek bir çift yapacağız. Bu şu anda tek olan trabzanımız. Bir sonrakine yani şuna bir sonraki trabzanın üzerine 2 tane yapacağım. Bir sonraki trabzana girdim. 2 tane trabzan yapıyorum. Bir sonrakine bakın kullandım bunu. Şuna geçiyorum. Bu trabzana tek yapıyorum. Bir sonrakine geçtim. 2 tane. 2. Yanındakine tek. Bir çift bir tek, bir çift bir tek yaparak sırayı tamamlayacağım. Yine son zincirin olduğu yeri de unutmayalım. Buraya da en son tekle başladığımız için çiftle bitecek burası. Son zincire de 2 tane yaparak bitiriyorum. 8 noktada artış yapmış olmamız lazım. Kontrol edeceğim şimdi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane artış yaptık. 16, 8 daha 24 tane trabzanınız olması gerekiyor. Bir üst sıraya çıkmak için yine 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi de 2 tek bir çift yapacağım. Bu yine tek. Bunu atlıyorum. Bir sonrakinden başlayarak 2 tane tek yapıyorum. Yani birinciyi yaptım zincirle. Bu da ikincisi. 2 tane tek. Sıradakine çift yapıyorum. 2 tek bir çift şeklinde sırayı tamamlayacağız. Yine kaç tane trabzan olduğunu bitirdiğimde söyleyeyim. Yine 8 tane noktada artış yapmış olmamız lazım. 24, 8 daha 32 tane trabzan olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 tane trabzan var. Şimdi bu şekilde büyüteceğim. Şuradan göstereyim artık. Çünkü aynı şekilde devam edecek. Yani şöyle 8 taneydi. 8 noktada artış yaptık. Yani hepsini çift yaptık. 16 oldu. 8 tane artırdık. 24 oldu. 8 tane artırdık. 32 oldu. Şimdi 2 tek bir çift de en son. Bir üst sırada da 3 tek bir çift. Bir üst sırada da 4 tek bir çift olacak. Yani sistem aynı olduğu için tamamını anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Şuradan göstereyim. Kaç sıra yapacağımızı. Başlangıç sıramız 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptık. Buradaki trabzanları sayıp size söyleyeyim kaç tane olduğunu. Ben bu parçanın yapımını tamamladım. Şu anda burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra var. 48 tane de trabzan var. Örneğin etrafında. Şimdi model kurmaya başlayacağız. İpi şu değişik olanı kestim. Sadece kağıt iple devam edeceğim. Önce bir ilmeği geri alayım. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi ip aldım. Bir trabzan atlıyorum. Sıradaki ilmeğe bir trabzan yapacağım. Bir zincir, aynı boşluğa, aynı yere tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Yani şöyle bir V oluşturmuş oldum. Bir trabzandan sonra bir V yaptım. İp alıyorum. Bir trabzan atlayıp bir sonrakine trabzan yapıyorum. Şu aralarda işte bu yüzden zaten tek kağıt iple anlatmıştım. Tam görünüyor mu bilmiyorum. Şu aralarda birer tane atlıyorum. İp aldım. Yine bir tane trabzan atlıyorum. Bir sonrakine girip V yapacağım. Yani bir trabzan, bir zincir, bir trabzan aynı noktaya. Tekrar ip alıyorum. Yine bir tane atlayıp sıradakine trabzan yapıyorum. Bir trabzan, bir V, bir trabzan, bir V şeklinde sıra sonuna kadar geleceğim. Sona kadar geldim. 12 tane V var. Son trabzanı da bu zincirli olan yere yaparak bitireceğim. 3 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Ve örneği ters çeviriyorum. Şimdi bu V'lerin içerisine 2 tane trabzan, bir zincir, 2 trabzan yapacağız. İp aldım. V'nin içerisine giriyorum. Bir tane trabzan, yanına bir trabzan, bir zincir, tekrar aynı noktaya 2 tane trabzan. Yine V yapıyoruz ama ikili, 2 tane trabzandan oluşacak şekilde yapıyoruz. Şöyle göstereyim. V'nin içerisinde 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan var. İp alıyorum. Örneğin tersinde olduğumuz için bu tek trabzanları arka taraftan alacağız. Yani tığı arka taraftan kendime doğru geçiriyorum. Etrafından dolaşıyorum. İp alıyorum buradan. Ve trabzan yapıyorum.
Yeniden V'ye geldim. 2 trabzan. Bir zincir. 2 trabzan aynı noktaya. Trabzana geldiğinizde ip alıp trabzanın arka tarafından dolanıyorsunuz. Bu şekilde ip alıp trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonuna geldiğimizde buraya tekrar trabzan yaparak bitiriyoruz. Şu anda şöyle göstereceğim. 12 tane dilim oluşturmaya çalışıyoruz. Burası örgünün arka tarafı. Şimdi tekrar düz kısmına geçiyorum. Örgünün düzü şöyle çıkıntılı olacak. Şunda daha fazla anlaşılır. Şuradan göstereyim. Bakın bu çıkıntılı, kabartılı duran yer önü. Şurası arkası. Şimdi ön tarafından devam edeceğiz. İkili olanları bir kez daha yapacağız. Yani şöyle. Yine 3 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz. İp alıp yine bu ortadaki tek zincirlik boşluğa 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Yani V şeklinden tekrar oluşturuyorum şu anda. 2 tane trabzan yaptım. 1 zincir, 2 tane daha trabzan yapıyorum aynı noktaya. Şimdi buradaki farklılık şu. Örgünün ön yüzündeyken bu aradaki trabzanları önden alacağız. Örgünün arkasındaysak arka tarafından alacağız. Şu an önde olduğumuz için bakın bu havada duruyor bu trabzan. Bunu sağından girip solundan çıkıyorum. Ön tarafından. Ve buradan ip alıp trabzan yapıyorum. Tekrar bu tarafa geçiyorum. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan. Yeniden trabzana geldiğimde ip alıp ön tarafından sağından soluna geçiyorum ve bu şekilde bir trabzan oluşturuyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettireceğim. Sıra yine trabzanla bitiriyorum. 3 zincir çekip dönüyorum. İkili yaptık, ikili yaptık. Şimdi çeviriyorum. Örgünün ters tarafındayım. Şimdi üçlü yapacağız. İp alıyorum. Boşluğun içerisine 3 trabzan. Yine bir zincir, 3 trabzan. İp alıyorum. Arkada olduğum için trabzanın arka tarafından geçiyorum. Üç trabzan, bir zincir, 3 trabzan, arkadan bir trabzan şeklinde sırayı tamamlayacağım. Yine trabzanla bitiriyorum sırayı. 3 tane zincir çekiyorum. Bu sırada yine örgünün düzündeyiz. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan, önden almalı trabzan yapacağız. Boşluğa giriyorum. 3 tane trabzan. Bir tane zincir, 3 tane trabzan. Trabzana geldiğimiz zaman da önden alarak trabzanı yapıyorum. Şimdi bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağım. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Üçlü diyeyim buna. Şimdi şöyle başladık. Birli, ikili, ikili, üçlü, üçlü.
Aynısından dörtlü dörtlü yapacağız. O sırları tekrar anlatmama sanıyorum gerek yok. Dörtlü dörtlü olanlar da aynı çünkü. Şuradan kontrol edelim. Birli, ikili, ikili, üçlü, üçlü, dörtlü, dörtlü, beşli, beşli gidiyor. Beşli, beşli sırasını bitirene kadar devam edeceğim. Buradan itibaren tekrar anlatacağım. Çünkü şuraya kadar herhangi bir değişiklik yok. Yani şöyle yapıyorsunuz. Bu sırada üçleri bitirdik. Şimdi 4 trabzan, bir zincir, 4 trabzan yapıyorsunuz. Bir kere sırayı bitiriyorsunuz. Sonra dönüşte tekrar aynısını yapıyorsunuz. Yani 2 sıra toplamda dörtlü dörtlü. Beşliden de 2 sıra yapıyorsunuz. Sonrasında tekrardan anlatıyorum. Ben 2 tane dörtlü, bir tane de beşli sırasını tamamladım. Beşlinin ikincisini yapacağım şimdi. Ama burada ufak bir değişiklik yapacağız. Şimdi bir üst sırada altılı yapacağımız için artık bunu, şu boşluk bizim için yeterli olmayacak. O nedenle buradaki zinciri 1 değil 2 yapacağız. Yine 5 tane burada trabzan oluşturuyorum. Beş tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Ve tekrar 5 tane trabzan yapıyorum. Ve önden almalı trabzanla devam ediyorum. Yani bu sıradaki farkımız sadece şu aranın artık 2 zincir olması. Bu şekilde devam edeceğim. Sırayı tamamlayacağım. Evet, beşli sıraları bitirdikten sonra şöyle göstereyim. Beşli ve beşli sıraları bitirdikten sonra şimdi altılıya geçeceğiz. Altılıya geçerken artık ipi kesiyorum. Çünkü buradan değil, hem bu taraftan başlayacağım. Artık düz öreceğiz. Hem de ilk motifi bırakarak devam edeceğiz. Yani buna motif yapmadan devam edeceğiz. Çünkü çantanın, şu diğerinden göstereyim. Çantanın derinliğini arttırmaya çalışıyorum şu anda. Artık buradan, bakın burada ip bağlamıştım zaten. Buradan değil, buradan başlayacağız. Dolayısıyla çantanın şu alt kısmını genişletip şu ağız kısmının daha fazla büyümemesine sebep olacağız. Buradan ipi kesiyorum. Bir zincir çekip ipi çıkardık. Şimdi düz kısmından devam edelim. Bir daha ters örmemize gerek yok. Zaten ipi kestik. Düz kısmında ilk motifin orta noktasından ipi bağlıyorum. Şu şekilde 3 tane zincir çekiyorum. 2 tane ip alarak trabzan yapıyorum. Şimdi motife kaldığım yerden devam ediyorum. Yani 6 tane trabzan yapıyorum buraya. Altı tane trabzan, 2 tane zincir, tekrar 6 tane trabzan. Sıra sonuna geldim. Hepsi altılı bir şekilde yaptım. Son motifin içerisine yapmıyoruz. Trabzanı tamamladıktan sonra trabzanı tamamlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve ilk motife kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Bir ipi burada kesiyorum. Altının ikinci sırasına geçiyorum. Şu birinci sıraydı. Biliyorsunuz şuradan başlamıştık. Şimdi de buraya bağlayacağız. Bir öncekine buraya bağlamıştık. Yine yani bir tane atlamış oluyoruz. Buradan itibaren yapacağım. Buradan ipi bağlıyorum. 3 tane zincir çekerek başlıyorum yine. 2 kere ip aldım. Üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi kaldığım yerden normal 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Orada bitirmeyi tekrar göstereyim. Son kısmına geldim. Yine 2 kere ip alıyorum. Önce trabzanı yapıyorum. Üçlü trabzan yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3 tane ve bu, bakın burada aynısını yapmıştık.
Ondan sonraki motifin tepe noktasına kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipi keseceğim. Bir sırada şimdi buradan başlayacağız ve tekrar altılı yapacağız. Normalde hepsinden ikişer tane yapıyorduk. 6'dan 3 tane yapacağız. Bu sırayı da altılı yapıyoruz. Ondan sonraki sırayı 7'li yapacağız. Bir sonraki sırayı da tekrar 7'li yapacağız. Yani bir altılı 2 tane 7'li sıramız kaldı. 3 sıra var toplam. Ama işlemler aynı olduğu için tekrar göstermeyeceğim. Bu kısmı bu şekilde bitireceğiz. Ortada da şöyle göstereyim. Bağlantısı olmayan 2 tane motifiniz kalmış olması gerekecek. Bu şekilde 2 tane parçayı tamamlayalım. Sonra da birleştirmesine geçelim. 2 parçayı da bitirdim ve bu aşamada ikisini de ütüledim. Bilginiz olsun. Birini ütülemiştim zaten. Diğerini de ütüledim. Daha düz durabilmesi için. Ütülerken de şurayı birazcık düzelterek, şimdi aşağıya doğru hafif kıvrılma yapabilir. Şöyle çekerek iki tarafından da bu kısmı düz hale getirerek ütülerseniz daha güzel olacak. Şimdi ikisini birleştireceğiz. İlk trabzandan buradan giriyorum. Diğerinin de ilk trabzanından giriyorum. İpi çektim. Zincir. Şimdi her birine bir tane olacak şekilde şöyle ikili ikili alacağım. Sıradakine karşı taraftan da bir ikili şekilde alıyorum. İp çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Karşı taraftan aldım. İp çektim ve sık iğne yaptım. Her birine böyle sırayla bu işlemi yapacağım. Biraz göstereyim. Bu ipleri de içeride yürüterek yapalım. Tertemiz bir şekilde birleşmiş olacak. Bu araya 2 tane yapıyorum. Buradaki zincirli boşluğa geçiyorum. Buraya da 3 tane yapacağım. 3 zincir çekmiştik buradan. Bir tane trabzanın üst tarafına, sonra tekrar trabzanları kullanarak bu şekilde etrafını buradan buraya kadar devam edelim. Sona kadar geldim. Şimdi çantanın üst kısmı için şöyle yapacağız. Şu renkli olan bölüme, yani şuraya gelene kadar yarım trabzan yapacağım. Yarım trabzanda şöyle, çantanın tabii bir tarafını alıyorum, artık birleştirme yapmıyoruz. İp alıyorum, boşluğa giriyorum. Bu boşluklara 3 tane yapıyorum. Üç tane buraya yaptım. Bir tane trabzanın üzerine, tekrar boşluğa 3 tane. Bir tane birleşim noktasına. Bu şekilde şuraya kadar devam edeceğim. Burayı sık iğne yapacağım. Geri kalanını yeniden tekrar yarım trabzan olacak şekilde yapacağım. Çantanın diğer tarafı için de aynı işlemi yapalım. Sonrasını anlatacağım tekrar. Sırayı tamamladım. Sona geldim. Bir zincir çekiyorum. Ters sık iğne yapacağım. Bir sıra terse doğru. Bir tane atlıyorum. Sıradakine ters sık iğne. Bir tane atlıyorum. Ters sık iğne. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım.
Ters sık iğneyi bitirdim. Şimdi bu dış kısmını, çerçeve kısmını tekrardan yapacağım ama bunun için şu renkli olan diğer ipten ekleme yapıyorum. 2 kat olarak etrafını geçeceğim. Yine ters sık iğne yapıyorum. 2 ipi birden alıyorum. Burada her birine bir tane olacak şekilde ters sık iğne yapacağım. Bu şekilde etrafını dolaşacağım. Şu orta noktada birazcık sivrilik var. Buraya geldiğimde her birine bir tane değil, birer tane atlayarak yapacağım. Sonra sona kadar devam edeceğim. Bu şekilde tamamlamış olacağız. Sap kısmı için bir dikme payı bırakıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğne yapacağım tamamla. 1, 2, 3. Bir tane dönüş için fazladan çektim. Hepsine sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Tamamını sık iğne yaparak istediğim uzunluğa kadar öreceğim. Böyle bir parça oluşturdum. Çantanın sapının ne kadar olmasını istiyorsanız 3 sık iğneden oluşan böyle bir parça yaptıktan sonra şimdi etrafının ters sık iğnesini yine bu ipten ekleyerek yapacağım. Uyumlu olması açısından. Tersten ilmeği alıyorum. 2 ipi birden çıkardım ve örüyorum. Geriye doğru gidiyorum. Etrafını ters sık iğne ile döneceğim. Daha sonra da dikimini yaptığımda çantamız bitmiş olacak. Bu şekilde bütün etrafını dolaşıyorum. Çantamızın yapımını tamamladık. Güzel, keyifli bir çalışma oldu benim için. Umuyorum sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abonelikler ücretsiz biliyorsunuz. Benim için destekleriniz önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.